İşte 1945'li yıllarda yani kurulduğundan bu yana nereden baksanız hocamız bir yarım yüzyılı onu irdelediğimizde e, Güzel Sanatlar Akademisi hakkında geniş bir bilgiye sahip olabiliyoruz. Bu İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'ndan kaçan pek çok sanatçı, aydın kişilikler Mustafa Kemal Atatürk'ün davetiyle eğitimci olarak gelmişlerdi. Tabii bu mimarlık ve sanat eğitiminde modernleştirme, reformist gelişmelere son derece güzel yol açmıştı. Mesela Art Deco'nun kurucusu Philip Ginter, Avusturyalı bir sanatçı ama mimarlık bölümüne başkanlık ederken Fransız Profesör Marie-Louise Su tezyini sanatlara başkanlık etmeye başlıyor. Dolayısıyla bunlar biraz daha Fransız ekolünü sanki okula sokmuş gibi oluyorlar. Yani Bauhaus ve Alman ekolünden oldukça uzaklaşmış oluyor akademi. Ve daha da enteresanı, belki bunu küçük bir anekdot olarak geçmemizde yarar var. Walter Gropius'un yakın dostu Bruno Taut mimarlık bölümüne hoca olarak geliyor. O zamanlarda tabii hatırlayacağınız gibi 10 Kasım 1938'de Mustafa Kemal Atatürk ölüyor. Ve onun İstanbul Dolmabahçe'deki katafalkını yine akademililer yani Bruno Taut hazırlıyor. Fakat o kadar işine kaptıran disiplinli bir insanmış ki herhalde o deniz kenarındaki bölgeden aşırı derecede bir rüzgar alıyor, soğuk alıyor. Zatürre oluyor. 44 gün içinde kendisi de 24 Aralık 38'de vefat ediyor ve ülkede yani kendi bizim İstanbul'da Edirne Kapı Şehitliği'nde ilk defa bir gayrimüslim olarak gömülmeyi vasiyet ediyor, gömülüyor. Şimdi Sadun Hoca'nın Avrupa'da bile bu kadar en üst konumda olan hocalarla ilişkileri, mezuniyet sonrası İtalya'ya gitmesi, İtalya'dan sonra okula dönüp okulla ilgili görevler aldığında Almanya'ya gitmesi, zoru seçiyor. Lisan da İtalyanca bildiği halde Almanya daha problem bir yer olduğu halde gidiyor. Ama orada da sanat ve eğitimle ilgili bütün bilgiler ve doneleri toplayarak geliyor. Yani bu aslında son derece çağdaşlığı yakalamaya meyilli bir kişilik olduğunu gösteriyor hocamızın. Öyle bir şey ki yani bir basit tavan süslemesinden tiyatro dekorlarına kadar en küçük bir ne bileyim objeden konuyu geliştiriyor ve çok değerli şeyler çıkartıyor.